Güzel. Açıyorum. Hadi ben buraya. Şuna bir yardım et. Hadi bakalım. Oluyor. Tamam böyle yap işte. Hadi bakalım. Hadi çok. Bu düğün böyle mi olur? Düzgün dokusana şunu. Bu kilimler Hanlar Ağa'nın Hülagü Ağa'na gidecek. Karabudun da çoban çadırına değil. Daha ne edecektik? Alınacak denen soysuzun gönlü olsun deyu canımız mı çıksın? Senin pahasız canın kim ne etsin Selcan Hatun? İşini yap kafi. Vah vah. Kudret güç deyu düştüğünüz ahvalden hiç mi utanmazsınız be? Ne varmış ahvalimizde Selcan Hatun? Ne varmış ha? Moğol zalimi aç kargalar gibi yurdumuza üşüşüp yağma yaptı. Üstüne yetmedi dört bir yanımızı talan etti. İmdi de Hülagü denen meymene size gidecek armağanları bize yaptırır. Siz de bu zulme gönüllü hizmet edersiniz. Deyin bana hele. Allah bu izzetsizliğinizin hesabını sizden sormaz mı sanırsınız? Unutmayasınız. Zulümle abad olanın ahiri berbat olur. Bunlar hatun işi değildir. Sen işine bakasın. Haydi herkes işine baksın. Haydi! Buradan sağ çıkabileceğini mi sanırsın Ertuğrul? Ben sağ çıkamazsam sen de çıkamazsın. Hem de vazifesini yapamamış beceriksiz bir komutan olarak Hülagü Han senin cesedini itlere bile vermez. Ben sandığı aldım. Daha ne vazifem alacak? Senin buraya yalnız sandık için gelmediğini bilmez miyim sanırsın? Ya bütün Anadolu'nun altınları? Bunlar ne olacak? Hülagü Han senden onları da istemedi mi? Sana benim vermek istemediğimi kimse benden zorla alamaz demiştim. Oğlumu pusat gücümle kurtardım ki sen de bunu iyi belli etsin diye. Şimdi aklını başına alırsan sandığı bulduğum gibi altınları da bulurum. Yoksa ne sen buradan sağ çıkabilirsin ne de altınları bulabilirsin. Nökerler, bırakın pusatları. Buraya Dragos'u da o yüzden çağırdım. Şimdi söyleyesiniz. Altınlar kimdedir? Altınlar ne Dragos'tadır ne de bendedir. Lakin yerlerini bilirim. O vakit söyleyesin altınlar nerededir?
Sen bize altınların Ertuğrul Bey'de olduğunu söylemiştin. Ertuğrul'la düşmandık ve altınları onun çaldığını düşünmüştüm. Bu yüzden suçu onun üzerine yüklemek istedim. Amacım hedef şaşırtmaktı. De o vakit. Nasıl bulacaksın altınları? Sır pahalı mülktür alınacak. Paylaştıkça değerini yitirir. Bu da benim sırrımdır. Orasına sen karışmayasın. Sandığı getirdiğim gibi sana altınları da getireceğim. Lakin bir şartım vardır. Neymiş o şart? Söğüt'le oba beyliğimi geri isterim. Uç beyliğini istemez misin? Sizin vereceğiniz uç beyliğini istemem. Almam gerektiği vakit dal kavuklukla değil. Tıpkı oğlumu geri aldığım gibi pusatımın gücüyle almayı bilirim ben. Akıllı düşman, akılsız dosttan yeğdir. Otağın senindir. Altınları getirdiğin vakit Söğüt'ü de alırsın. Artık Bey, Alpler, benimle gelesiniz. Oğuz, hemen gizli yere varasın. Osman'la birlikte yakınlara gelsinler. Buyruk senin beyim. Beyim, bilirim sen de buraya gelirken düşünüp her tedbir almışsındır. Lakin biz de seni yalnız komamak için tedbirimizi aldık. Altınlara duyunca zaten eli kolu bağlanırdı artık Bey. Sen yine de iyi etmişsin. Onlar da bizim her daim enselerinde olduğumuzu bilsinler. Eyvallah beyim. Lakin anlamadığım bir şey vardır beyim. Sandığı onlara neden verdin? Merak etmeyesin Artuk Bey. Esas mühim olan malumatlar bizdedir. Onlara verdiğim malumatlar onların bir işine yaramaz. Ben Nihat'ın mektubu sana vermem için vermişti. Ağabeyim Süleyman'ı zindana attı. O da firar etti. Hakkında ölüm kararı verildi. Süleyman emniyettedir. İmdi Karahöyük mağarasındadır. Sorun hallolduğuna göre ben de kaleme dönebilirim. Komutan alınacak. Ona nasıl itimat edersin? Bir de Söğüt'ü geri verecekmişsin. Böyle elini kolunu sallayarak gitmesine müsaade mi edeceksin? O vakit adam gibi tedbir alaydın da
elini kolunu sallayarak gitmeyeydi. Sandıkla altınları neden bulamadığın da belli oldu. Bu beceriksizliğinle daha çok şey elinden gider. Görmez mi gözlerin? Peşemek katırı gibi bir sağa bir sola gider. Bu desenin usulü budur. Çaprazlama olur. Her şeye bir cevabınız var, her şeye. Lafta gösterdiğiniz hüneri iş yaparken göstereydiniz keşke. Ne der bu? Kusuru yüzüne söylenmeyen ayıbı hüner zannedermiş Sırma Hatun. Ne demek olur o? Ne demek demesi var mı İlbilge Hatun? Sabahtan beridir can hıraş çalışırız. Gayretimizi de gördünüz, hünerimizi de. Lakin siz iki bacı ne edersiniz? Bu kilimler yüksekten konuşmayla değil, el emeği, göz nuruyla dokunur. Ağzınızdan hayır çıkmaz madem, ses etmeyin de şer de duymayalım. Hayrı şerri senden öğrenecek değiliz. Madem oba hatunlarının mesuliyeti bendedir, o vakit emrederim. Bu kilimler olmamış. Yeniden dokunacak. Zinhar, baştan dokunmayacak. Ben emredeceğim, siz de dokuyacaksınız. Uzatma. İyi, madem bir daha dokunsun istersin, alırsın bacını yanına, oturursun tezgahın başına, bir daha dokursunuz. Olmadı mı? Baştan dokursunuz. Biz elimizi dahi sürmeyiz bir daha. Dokuyacaksınız. Buna sen mi mani olacaksın? He ya, ben mani olacağım. Sen önce git oğlunu bul. Dağlarda pinekleyen erini kurtar. Bana bak! Selcan Hatun! O bir kere olur. Bir daha müsaade etmem. Hayırdır inşallah. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Osman. Ertuğrul Bey geldi. Osman da yanındadır. Allah'ım çok şükür, çok şükür. Çok şükür. Hoş geldin beyim. Osman hoş geldin.
Osman'ım, yiğidim. Allah'ım. Hoş geldin Osman. Allah'ım sana şükürler olsun. Beyim hoş geldin. Sen Ertuğrul Bey'ime dua et. Ay yiğidim. Ay yiğidim. Allah'ım şükürler olsun. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük artık bey. Ertuğrul Bey hoş geldin. Hoş geldiniz beyim. Hoş geldin Osman. Hoş gelmişsin beyim. Hoş gördük. Nasılsın yiğidim? Sana bir fenalık etmediler değil mi? Babamın pusatı onların tuzağını bozdu nene. Hoş geldin. Hoş geldin Osman. Evlatlar hoş geldiniz. Pusatının şavkı her daim zalimlerin korkusu olsun inşallah oğul. Eyvallah ana. Bunların otağın önünde ne işi var ana? Beybolat otağa girmemizi yasak etti beyim. Uç beyliğini aldığından beri 4 koldan zulmeder oldular. Kendileri bir yandan, bacıları bir yandan. Otağa giremezsin Ertuğrul Bey. Uç beyimiz Beybolat Bey bizzat yasakladı. Töreyi bilirsin. Nizamı bozup bizi zora sokmayasın.
Adaletsiz nizamınızı bozdum. Yasağınızı ayağımın altına aldım. Daha fazla densizlik ederseniz kellenizi de ayaklarımın altına alırım bilesin. Bizler emir kuluyuz Ertuğrul Bey. Bize verilen vazife neyse onu yaparız. Bir daha Moğol'dan aldığınız kudretle sakın ola önümüze bent olmaya kalkmayın. Alınacak dahi otağımı almama mani olamadı. Şimdi obamdaki bütün alplerini al git. Uç beyine de ki sizin gibi çakıl taşları bizim gibi çağlayanların önüne bent olamaz. Haydi. Beyim, çok şükür yeğenim Osman'ı buldun. Pusatınla onu kurtardın. Lakin o alınacak denen soysuzun elinden nasıl kurtuldun? Bir düğümü pusatımla keserken öbür tarafta başka bir düğüm attım. Bunu da ancak benim çözeceğimi bilirler Selcan Hatun. Beyim, çok şükür Osman geldi. Çok şükür sen de geldin. Lakin Süleyman ortada yoktur. Bilir misin nerededir? Müsterih olasın yenge. Ben yeğenimi sırtlanların eline bırakmam. Süleyman emniyettedir. Çok şükür ya Rabbi. Çok şükür. Nerededir beyim? Onun güvenliği için imdilik bu kadarını bilmen kafidir yenge. Bir yurdun ozanları susturulursa ezanları da susturulur ozan. Vurasın kopuzun tellerine ki bizi susturamayacaklarını da durduramayacaklarını da iyice bellesinler. Eyvallah beyim. Sancağını dağa taşa öptürüp duman gibi şu dağları bürüyüp deryalara selam resmi yaptırıp
Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün. Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Hoşaydı bak oklarının sesine, ya dillerin yıldırımı şimşeği. Çöller gibi kurumaya başladı, seni gören cellatların bileği. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün. Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Karşıdaki duman çıkan bacadan, sen gelmeden iniltiler çıkardı. Gecikseydin mazlumların feryadı, yeri gökü kainatı yakardı. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Duman gibi şu dağları bürüyün. Göklerdeki bulut gibi yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyün alplar yürüyün. Yürüyeceğiz. Biz ki göğü çadır, güneşi bayrak bellemiş yiğitlerin torunlarıyız. Arkamızda binlerce yıllık şanlı tarihin rüzgarı vardır. Bu rüzgar bizi imanımızla, inancımızla daha binlerce yıl ileriye taşıyacak. Yürüyeceğiz. Her adımımız zalimlerin başını ezecek. Bugün göz yumduklarımız yarın bize göz açtırmaz. Asla teslim olmayacağız. Teslim olmayacağız. Yılmayacağız. Yeise düşmeyeceğiz. Geri durmayacağız. Durmayacağız. Eğer bu yolda yılgınlık gösterirsek, zalı öz kılıcımızla doğranalım. Yağız yer gibi kertilelim. Kara toprak gibi savrulalım. Pusatımız gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Gök girsin, kızıl çıksın. Hey maşallah yiğitlerime. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Ve aleykümselam. Demek bir otağı aldım diye uç beyliğimizin karşısında dikilir ha. Bizi alenen hakaret etti beyim. Sizin gibi çakıl taşları bizim gibi bir çağlayan durduramaz dedi. O bunları söylerken senin dilin lal mi oldu peki ha?
Hele bir onları darmadağın edeyim. O vakit görecekler. Kim çakıl taşı, kim çağlayan. Bulamadınız mı bu Süleyman'ı hala? Bulacağız beyim. Her yeri arıyoruz. Bana bulacağız değil. Bulduk da Yınal. Onu hele bir bulayım. Evvela ondan başlayacağım gözdağı vermeye. Şimdi git. Haydi. Ertuğrul alıncağın elinden sağ salim kurtuldu ya. Şimdi kayıların burnu gökten inmez. Onlara dostluk, hısımlık diye hürmet ettik. Eğer ben olmayaydım alınacak kelleleriyle depik oynardı. Gayrı benden günah gitti. Doğru dersin ağabey. Şimdi yufka gibi yumuşak değil, çelik gibi sert olmak gerek. Uç beylikleri ellerinden gitti, hala kasım kasım kasılırlar. Hayma Hatun'la Selcan'ın tavırlarını gördünüz işte. Kilimhanede de dik başlılık ederler. Bir de iyi ki kaçmış diye sevinirler çocuklarına. Koca uç beyine bundan hala asilik mi olur? Kayı obasına kabus gibi çöküp gücün, kudretin ve törenin kimde olduğunu onlara göstereceğim. Onlar daha beni tanımadı. Kansa kan. Akacak kan damarda durmaz. Siz de hatunların başından ayrılmayın. Uç beynin bacılarısınız siz. Komutan alınacaktan vazifelisiniz. Kimsenin gözünün yaşına bakmayın. O kilimler bitecek. Buyruk Hülagâ'ndan geldi beyim. Moğollar Bizans'la anlaşmış. Bizanslar kendilerine sığınan İzzettin Keykavus'u Moğollara teslim edeceklermiş. Hülagâ'n da Keykavus'u teslim alıp kendisine getirmesi için alıncağı vazifelendirmiş. İzzettin Keykavus kardeşi Rükneddin Kılıç Arslan'la birlikte hüküm sürerlerdi. Kılıç Arslan Moğollardan yana tavır koyunca onu da tahttan indirmişlerdi beyim. Keykavus ruhunu Moğollara satmadığı için ihanete uğradı. Lakin öfkesi gözlerini perdeleyince hata etti. Türk obaları onu hürmetle yad ederken çareyi gitti Bizans'a sığınmakta buldu. Bir tarafta Moğol tahakkümüne baş eğmiş, vezirine bile sözünü geçiremeyen meşru bir sultan, diğer tarafta çareyi Bizans'a sığınmakta bulan Keykavus. Devletimiz nasıl bu hale düşer beyim? Devletliler bir davanın istikametinde değil, şahsi ikballerinin istikametinde hareket ettikleri için Turgut. Eğer müşterek bir davanın etrafında bir olsalardı, bu hale düşerler miydi? Hülagü Keykavus'u niye ister beyim? Keykavus onlara baş eğmediği için Türk obalarınca sevilip sayılır. Hülagü Han bu sebeple onu idam edip Moğollara baş kaldıracak Türk obalarına gözdağı vermek ister. O vakit mektubu değiştirip teslim almalarına mani olacağız değil mi beyim? Bilakis mektubun eline ulaşmasına müsaade edeceğiz Turgut. Mektubun alıncağı gitmesine niçin müsaade edeceğiz beyim? Alınca ilk hamleyi yapıp beklemediği yerden sarsmak için Bamsı.
Alınca bitirip Moğolları buradan sürüp çıkarmak için yalnızca cenk etmek yetmez. Biz vurdukça onlar çoğalarak gelecek. Bu sebeple Alınca'nın evvela itibarını yerle bir edeceğiz. Ona verilen her vazifeye mani olacağız. Biz vurdukça o gözden düşecek. Ona verilen her vazifede onu başarısız kılacağız. Alınca'nın Keykavus gibi mühim birini elinden kaçırması onun itibarını sarsacaktır. Hem Keykavus'un Moğollar tarafından idam edilmesi Türk obalarında derin tesir yaratabilir. Biz de onların direncinin düşmemesi için buna mani olacağız. Alınacak Keykavus'u almaya gidecek. Lakin ondan evvel biz varıp Keykavus'u onların elinden kurtaracağız. Alıncak'ta gelince çamura düşmüş manda gibi dolaşıp duracağı öfkesinden ha beyim? Onun itibarını adım adım çiğneyeceğiz. Ulu dağlar gibi kibriyle buraya gelen Alıncak toz olup savrulacak. Buyruk alınca yarın erken vakit gidecek Mergen. Buyruk senindir beyim. Zangoca da haber edin sabah Alacatepe yoluna gelsin. Ona diyeceklerim vardır. Anadolu'da son Türk yok olmadıkça onlar bu kurtlar sofrasında her daim kuzu olacak. Evelallah beyim. Evelallah beyim. Evelallah.